Merhaba arkadaşlar. Evet, önümde iki renk daha doğrusu kum boncuğum var. Şimdi size bir kordon yapımını göstereceğim. Yani bileklik olarak da çalışabilirsiniz, kolye olarak da çalışabilirsiniz. Ben tele geçirdim. Siz isterseniz kapsül kapamalarla da tabii ki bunun kapanışlarını, bitişlerini yapabilirsiniz. Şöyle şeffaf renkte altın ve gümüş kullandım ama burada mat renk kullanacağım. Evet, hemen başlıyorum yapımına. Öncelikle bir pembe aldım. 2 tane gri, bir pembe, 2 gri, bir pembe ve 2 gri ile şöyle boncuklarım pembeyle başladı. 2 gri ile bitti. Aşağıya indiriyorum ve bağlıyorum 2 kere. Bir, 2. Evet, böyle bir yuvarlak elde ettik. Şimdi arkadaşlar hemen ipimin çıktığı, bakın şurada ipim, pembe ve griden iğnemi yürütüyorum. Şimdi bir pembe alacağım. 2 de gri boncuğumu alıyorum. Her zaman buradaki pembe boncuğun yanındaki boncuktan geçmeniz gerekiyor. Bunu unutmayın. Evet, geçtim. Tekrar bir pembe, 2 de gri boncuğumu aldım. Ne diyordum? Hemen önümdeki ilk griden geçiyorum. Pembenin önündeki. Tekrar bir pembe ve 2 gri boncuğumu aldım. Pembenin hemen önündeki ilk boncuktan geçiyorum. Şöyle saçma sapan bir görüntü oluştu. Ama bu toparlanacak. Yine bir pembe, 2 de gri boncuğumu aldım. Bakın pembenin hemen yanında bulunan griden geçiyorum. Bir pembe, 2 gri, pembenin önündeki ilk boncuktan geçiyorum. Artık bu aşamada birazcık şöyle toplamak açısından birazcık sıkacağız. Bir pembe, 2 gri aldım. Pembenin önündeki ilk griden geçtim. Şöyle şuradan da alttaki ipi de aşağıya doğru çektim. Yavaş yavaş toparlanıyor. Bir pembe, 2 gri ve pembenin önündeki ilk boncuktan geçtim. Bir pembe, 2 gri, pembenin önündeki boncuktan geçiyorum. Evet, yavaş yavaş modelimiz toparlanacak arkadaşlar. Bunu her türlü her boyuttaki kum boncukla çalışabilirsiniz. İsterseniz birini büyük, diğerini küçük de yapabilirsiniz. Yani pembe yaptığım kısımları siz büyük yapabilirsiniz ya da gri yaptığım kısımları büyük yapabilirsiniz. Evet. Devam ediyorum. Yine hep aynı sistem. Hiç değişen bir şey yok. Artık yavaş yavaş yaptıkça modelimiz ortaya çıkacak. Biraz sabırlı olmak gerekiyor. Ama kolay bir model ve güzel de bir bileklik ya da kolye için bunu
rahatlıkla kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet, ben biraz çalışayım. Ondan sonra tekrar açayım. Evet arkadaşlar, bakın biraz ördüm. Şekil olarak nasıl göründüğünü göstermek istedim. Bu şekilde çok basit bir gidişatı var. Bakın, bir pembemi aldım. 2 grimi aldım ve her zaman bu önümdeki pembenin de önünde bulunan ilk boncuktan geçiyorsunuz. Yani bu kadar basit bir sistemi var. Bir pembe, 2 gri alıyorum ve hemen önümdeki ilk pembenin de önünde bulunan griden geçiyorum. Ve bunu yaparken sıkılmayacaksınız ve kolay da hemen bitiyor zaten. Rahat bir şekilde yapacaksınız. Evet. Bir pembe, 2 gri ve geçtim. Şimdi bunu dediğim gibi isterseniz kolye kordonu, isterseniz de bileklik olarak tasarlayabilirsiniz. Ben bunu bileklik olarak bitirmeyi düşünüyorum. Kolye takmadığım için. Bunu bileklik olarak bitireceğim. Ve kapama olarak da mıknatıslı bir kapama tercih edeceğim. Onu da şimdi size göstereyim. Nasıl bir kapama olduğunu. Evet. Bakın, çok zevkli bir şekilde gayet güzel bir sürekliliği var. Rahat bir şekilde yapıyorum. Şimdi kapama olarak da ne olacak onu da göstereyim. Ben şunu kullanacağım. Şöyle bakın. Bu bittikten sonra bilek boyum kadar öreceğim. Ondan sonra mıknatıslı şu kapamanın içine şundan yapıştıracağım, koyacağım birazcık. 502 ve biraz böyle 2 damla damlatacağım. Ondan sonra bunu bu şekilde koyup bu burada zaten sabitlenecek, duracak. Daha sonra diğer tarafını da aynı şekilde buradan geçireceğim ve kapamam da bu şekilde bitmiş olacak. Şöyle açılıyor, onu da göstereyim. Bakın. Şurası güçlü bir mıknatıs özelliği var. Şöyle hemen kapanıyor. Kolay kolay bileğinizden düşmez. Ben bile şu an zor açıyorum. Evet. Evet, bileklik için bunu kullanmayı düşünüyorum. Dediğim gibi bunu büyük boncukla da çalışabilirsiniz. Pembeyi büyük ya da şu grileri bir küçük boyuyla da çalışabilirsiniz. 15 numara, 15 ve 11 olabilir, 8 ya da 11 olabilir. Ben bunda ikisinde aynı boyda olan boncukları kullandım. Burada da gördüğünüz bir şeffaf kumla çalışılmış altın ve gümüş şeffaf kumla çalışılmış bir bileklik oldu ve bunu tele geçirdim. Şöyle içinde tel var. Evet, bu da böyle bir çalışma oldu arkadaşlar. Şimdi buna tekrar devam ediyorum. Nerede kalmıştım? Bir pembe, 2 gri. Peki ipiniz bitti. İpiniz bitince ne yapacaksınız? Nasıl devam edeceksiniz? Bu tür sorular da geliyor bana. Onu da size hemen söyleyeyim. Çünkü bu tek seferde bitecek bir model değil. Mutlaka ipiniz bitecek ve ekleme yapmak zorunda kalacaksınız. O yüzden şimdi diyelim ki benim burada ipim bitti. Artık çok az kaldı ve ilerleyemeyeceğim belli diyelim. Hatta bir tane daha yapayım da şurada bitireyim. Şimdi ipim bu boncuktan çıkmış.
Ben hemen şöyle aradan iğnemi daldırıyorum. Bakın ip iğnemi tutuyor zaten. Aradan daldırdım. Şöyle bir iple halka yapıp iğne ile de o halkanın içinden geçiyorum ve buraya bir düğüm atıyorum. Şimdi buraya düğüm atıyorum ve nereden çıktığımı kaybetmemek için bu ipi burada bırakıyorum arkadaşlar. Ondan sonra yeni ip takacağım. Diyelim şunu şurada kestim. Tamam, artık benim bitişim burası. Buraya gizli bir içeriye doğru düğüm attım. Tamamdır. Şimdi yeni ipi diyelim taktım. Yeni ipi taktıktan sonra da yine şöyle birkaç arka boncuktan iğnemi yürütüyorum. Yine iki boncuk arasında bir düğüm atıp çıkmam gereken yere çıkıyorum ve başlangıç noktama geliyorum. Bu kadar basit. Yapacak olanları şimdiden kolay gelsin.